Peki, Maşallah Hanım'ı tekrar yayınımıza alalım. Şu anda Nari'nin mezarı başında. O günlerde tutuklananlar arasında ve cezaevinde kaldı 13 ay boyunca. Maşallah Hanım da vardı. Olay gün neler yaşandı? Siz tutuklandığınız an şaşırdınız mı? Bize biraz o günü anlatır mısınız lütfen? İlk günden başlayayım mı sabahtan? Lütfen, lütfen. O gün biz Mersin'den gelmiştik ayın 20'sinde. Sabah kalktım, annemgili görmeye gittim. Kızlarımı beraber götürdüm. Camiye gidecekti. Oyla Narin sözleşmişti. Fatma ile Hatice. Onları götürdüm. Onları bıraktım annemgile. Geliyor mu ses? Geliyor, duyuyoruz. Onları bıraktım Nur Hanım. Eve döndüm. Sonra ütümü yapmaya başladım. Diğer çocuklarım yatıyordu. Onlar tek tek kalktılar. Kahvaltımızı hazırladık. Diğer Fatma ile Hatice gelene kadar onları bekledik. Kahvaltımızı mutfakta yaptık. Oğlum saat 2-2.30'da çıktı dışarıya. Benim büyük oğlum. Sonra diğer çocuklarım tekrar benden izin aldı. Annemgile gitmeyi istediler. Maşallah Hanım, o gün olayı size kim haber tekrar verdi? oraya gittiler. Yüksel bana haber verdi. Tepeden seslendi bana. Ne dedi? Ben, eşim, görümcem kapıda oturuyorduk. Ne dedi? Ne dedi tam olarak? Maşallah dedi, Narin gelsin, yemek hazırlamışım, gelsinler. Yüksel dedim, Narin burada değil. Dedi, nasıl orada değil? Okulun önünde o çocuklar da oynuyor, oraya bakıyor. Sonra dedim, diğer evlere bak. Baktı geldi, tekrar dedi yok. Nasıl yok? Dedi yok, Narin yok maşallah. Sonra hepimiz o anda beraber çalışma şeyine çıktık, aramaya çıktık. Yok, Narin hiçbir yerde yok. Saati hatırlıyor Arıyoruz, musunuz? yok. Saati Sonra hatırlıyor musunuz? şeyi aradılar, komutanları aradılar. Salim abi okulun yanında aradı. Bağırarak konuşuyor, Narin yok diye. Sonra köy bütün hepsi toplandı. Herkes beraber çalışmaya başladı, aramaya. Jandarmalar geldi. O saat, hani diyorum ya, saati şaşıran ben tekim. Benim kızlarım şaşırmıyor. Benim kızlarımın boyuna koyuyorlar. Diyor ki Salim tehdit etmiş. Nur Hanım öyle bir şey yok. Maşallah Öyle Hanım, bir şey yok. Onlar benim kızlarımı tehdit ettiler. o kötü haberi siz kimden aldınız? Ne zaman duydunuz? Narin bulunduğu gün. Evet, öldüğü haberi kim verdi size? Narin bulundu. Hülya komutan geldi söyledi. Peki, bu olayı yaşadığınızda Hülya komutan söyledi. Bir komutan da geldi kapımızı çaldı. siz de cezaevine girenler arasındasınız. Hangi gerekçeyle cezaevine girdiniz? Evet. Siz cezaevine, yani sizi tutuklamaya geldiğinde Saat yanlışlığı kolluk... Nur Hanım. Efendim? Saat yanlışlığı. Saat yanlışlığıyla beni şebeke aldılar. çekmiyor. Beni de kızımı da küçük kızımı da aldılar. 17.40 diye bir cümle var. Salim bunlara ve kızına ve bunlara demiş ki Narin'i saat 17.40'da gördüğünüzü söyleyin demiş. Bunun üzerine alınıyorlar. 17.40. Halbuki Narin o anda hayatını kaybetmiş durumda. Öyle bir amacı olmuş Öyle bir olsaydı şey yok zaten hocam, ilk öyle bir başta şey yok. Yok, yani yaptı. şey Biz de öyle. arama Bir dakika sırasında yenge. Salim'i biz hiç görmedik. Yenge bir dakika. Şahsen ben hiç görmedim. Yenge bir dakika öyle bir ifade ben ediyor. anlıyorum sizin dediğiniz yazılanı. Ben söylüyorsunuz. öyledir demedim ha. Yani Evet açıklama yazılanı sebebi. söylüyor. Evet. Hocam öyle bir amacı olmuş olsaydı zaten bakın öyle bir amacı olsaydı ilk karakol komutanını arayan o. Diyor ki saat o kursan saat 3-3.30 arası kayıp diyor. Öyle bir amacı olsa ilk başta bunu yapar. Kimin öyle bir amacı olsa? Yani diyor hani iddiaya yazıyor ya zorla amca diyor ki saatleri saat 5-6'da Bir söylüyor. senden kızlarına diyor ki Evet. 17.40'da Hayır. Narin'i gördük deyin dedi diyor. Tamam öyle Ya, iddia geçiyor. öyle. Ben Tabii. orayı anlatayım. Orada bu kızlar saati konuşuyorlar. Peki, tamam mı? bunu anlatmaya devam edeceğiz. Az sonra babanız da canlı yayınımızda olacak. Çünkü Narin, Gülistan ve Roji'nin cinayetiyle ilgili adalet talebiyle ilgili bir yürüyüş var. Baba Arif Güran o yürüyüşte. Az sonra çok özel görüntülerle ve detaylarla baba da canlı yayınımızda olacak.
Evet, Türkiye'yi sarsan cinayetlerin izini sürmeye devam ediyoruz. Narin Güran cinayetinde biliyorsunuz baba bugün stüdyoda değildi Arif Bey. Adalet talebini gündeme getiren o yürüyüşteydi. Arif Bey hoş geldiniz yayınımıza. O Hoş yürüyüşte bulduk neler Nurhan. yaşandı, neler aktaracaksınız? Yürüyüş başlamamış Nur Hanım. Saat 6'da başlıyor. Tabii burada Kadın Derneği, Gülistan Doku, Rojin Kabayiş bir de Narin Güran adına bir basın açıklaması yapılacak. Bir de yürüyüş yapılacak. Tabii ben bunu ilk gün söylemişim. Narin Güran için nerede bir yürüyüş olursa, nerede bir adalet haykırışı olursa ben orada olacağım. Onun için şu an ben Van'a geldim, yeni Van'a yetiştim. Mecburen müsait bir yere çektik böyle canlı yayına katılmak için. O yürüyüşte taleplerinizi dile getireceksiniz ama ben buradan bir Tabii kez ki. daha sesinizi duyurmanız için size sormak istiyorum. Adaletten beklentiniz ne? Bizim adaletten beklediğimiz gerçekten bu dosyanın yeni baştan yargı ele alması lazım. Bir keşif yapılması lazım. PSA araştırması lazım. Darbaz diye zaten darbaz var ama böyle oda nokta. Tabii şu an Gülistan Doku olayında darbaz işleniyor ama 2,5 kilometre ile 5 kilometre arasında bir çalışma var. Sadece Narin Güran olayında oda adım yeni icat son teknoloji diyen eski bakanımız öyle bir şey yokmuş. Şu an 2,5 ve 5 kilometre çapında bir de anlık varmış. Geriye dönük 9 gün 10 gün sonra bir darbaz çalışması yokmuş. Yani diyorsunuz Tabii ki burada- daha detaylı araştırılmasını istiyorum. Tabii ki buradaki niyetimiz bu dosyanın yeniden bu dosyanın açılıp bu dosyaya polis, jandarma değil, JASAT ekibi değil. Tabii polis daha tecrübeli, polis daha bu cinayet olaylarında bir şehirde yılda en azından 100 olay oluyorsa kırsalda 1 olmuyor. Onun için temelimiz ve arzumuz budur. Yeniden bir yargılama ve gerçekten cinayetle ilgili profesör, bu işi ehli bilen insanların yapmasını istiyoruz. Peki. Talebimiz bu olacak. Arif Bey sesinizi duyurmaya devam edeceğiz. Narin Güran dosyasındaki şüpheleri ortaya koymaya devam edeceğiz. Çok Allah teşekkür sizden ediyoruz razı yayınımıza olsun. katıldınız. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok Allah sağ sizden olun. razı Allah olsun. her zaman doğrunun yanındadır. Yapılan hiçbir şey kimsenin yanına kalmaz. Yarına kalır ama kimsenin yanına kalmaz. Baran'a soracağım, sonra Mehmet Hocam size söz vereceğim. Senin bu cinayetteki yani kardeşinin katili Nevzat mı? Ya zaten bunu somut delillerle, sadece eğer bizim lafımıza inanmıyorlarsa biz bunu somut delillerle öne sürdük. Amcam? Amcam masum, kardeşim Kardeşin? de, annem de masum. Annen? Evet, hepsi masum. Çünkü hepsinin masumiyetini ortaya çıkaran somut deliller var ve şunu söylemek istiyorum. Nur Hanım biliyorsunuz ben buraya yayınlara katıldığımdan dolayı 1,5 aydan fazla oldu. Annemi göremiyorum, kardeşimi de. Hani baba zaten Van'dan sonra oraya gidecek. Onlara da buradan sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Bir dahaki görüşe inşallah yetişirsem gideceğim. Allah bırakmasın, vallahi Allah bırakmasın. Hak neyse biz hiçbir ayrımcılık istemiyoruz. Biz hiçbir vallahi Narin'imin davasında ayrımcılık yapan dilsiz şeytandır. Biz gerçekten gerçek bir soruşturmayla ve gerçek bir adalet istiyoruz. Başka hiçbir şey Biz istemiyoruz. kızımız için adalet istiyoruz. Sadece kızımız için. Çünkü bugün kızımızın hakkı yerine bulursa zaten masumlar dışarı çıkacaktır. Yani tek dileğim bu, gerçekten başka Annen hiçbir kendi dileğim yok. kızının ölümüyle suçlanıyor. Şu anda cezaevinde. Ve şu an daha önce bir hanımefendisi olsun bir programda kızının mezarını gördü ve şu an sizin sayenizde verdiğiniz yayında kızının mezarını gören bir anne. Ya bir anneye Bir dakika bu şu kadar anda annen kızının mezarını cezaevinde. cezaevinde programlar sayesinde izliyor. Yani bir anneye bu kadar zulüm yapılan bir insanoğluna, başta Rifet'ine, daha sonra kızının ölümüyle, yani vicdanlı, içinde vicdan olan hiçbir anne buna sessiz kalamaz. Hiçbir baba buna sessiz kalamaz. Allah için Diyarbakır'da, Tavşantepe bu ülkenin öbür ucunda değil. Merak eden herkes gelsinler köye, olay yerini görsünler, dosya yoksuna kanaatleri neyse biz saygı duyuyoruz. Bu bir çağrıdır. Gelin olay yerini kendiniz görün. Kapım herkese açık.
Gelin o köyde olay yerine eğer 18-20 dakika sığıyorsa, eğer dosyaları okudan sonra aile diyorsa ben yine saygı duyuyorum. Annen ne diyor Baran? Cezaevindeki annenle görüşmüşsündür. 1,5 ay oldu galiba en son onu gördüğümde. Ne söyledi en son? Ya ağlıyor. Ağlıyor yani diyor oğlum diyor. Nasıl ben kızıma kıyacağım? Yani diyor burada anneler nasıl sessiz kalabiliyor? Ben nasıl kızıma diyor bana gelip bana ne dillerse ben cevabını veririm. Ben evdeydim. İnkar edemem. Ve eve benim kızım gelmedi. Eğer benim kızımın önünde biri benim kızıma dokunmuş olsa kim olursa olsun ben onları ellerimle parçalarım. Ben buna izin vermem. Ya bir anne ya kızının ölümüyle suçladınız, namusuna laf attınız, yetmedi ya ya bu ülkede suç işleyen insanlar var. Yine de yakınları öldüğü zaman gidebiliyorlar. Ya bu anneye bu hak bile verilmedi ya. Daha Gerçekten. kızının mezar taşına dokunmamış. Cuma günü aradı, onunla konuştum. Feryadı, haykırışları. Taş olsaydı taş çatlardı o kadını. Ne diyor? Ne diyordu Melek, ne yaptılar bana, kızımı katlettiler, beni kızımdan yargılıyorlar. Kızımın daha mezar taşına dokunmamışım, bizden ne istiyorlar? Kızımı katlettiler, beni, oğlumu, kaynımı diri diri betona koydular. Bu zulüm nereye kadar? Dedim Yüksel, Allah bırakmasın, zalimler durmuş üstünde, Allah bırakmasın. Dedim ölünceye kadar kızımız için adalet arayacağız, mücadelesini vereceğiz. Eşim aynı şekilde, çocuklar, 7 çocuğum, ben perişan, mağduruz. 7 çocuk benim boynumdadır. Eşim o halde perişan. Eltim aynı şekilde. Kendime mi yanayım, çocuklarıma mı? Baran'a mı yanayım? Yüksel'in ciğerine mi yanayım? Kime yanayım? Neden kimse sesimizi duymuyor? Ne için? Bize diyorlar ki susuyorlar, biz susmuyoruz. 2 yıldır konuşuyoruz. Gülen kadınları hepsi konuşuyor. Ama sesimizi duyan yok. El uzatan yok. Vicdanlı biri el uzatsın bize. Yeter artık, bu zulüm bitsin. Öldük, perişan olduk. Ya gelsinler Ya nereye gerçekten. kadar? Doğru Şimdi bir Maşa Hanım'a da soruşturma söz vermek yapsınlar. Bak bu köy, bak bütün ülkedeki güzel insanlara sesleniyorum. Bak bu köyü gören bir güvenlik kamerası var. Biz gönderdik, iyileştiler, bize inanmadı. Gelin el birliğiyle bunu ya bir kamuoyu oluşturalım. Ya Allah için bu bir çağrıdır. Kamera Şimdi- çıktıktan sonra hocam kimse inkar edebilir mi? Gerçekten çok acı. Eğer cezaevindeki anne iddia edildiği gibi suçsuzsa düşünebiliyor musunuz? Şimdi suçlu da olabilir yalnız. Şöyle bir şey var, Hocam, bakın. Hocam, Kesinlikle suçlu ya değiller şimdi hocam. bakın, bir kadın düşünün. Bu örnekleri var. Yani Türkiye'de örnekleri oluyor. Bir kadın oralarda kadın söyleyemiyor, ifade veremiyor. Bak bunun hem hukuki anlamda hem uygulama anlamında bazı bence eksikliklerimiz var. Şöyle var. Şimdi bakın birden fazla kişi cinayet işlemişse, bir kişi mesela şimdi anne bu olayı görmüş olsa veya içinde olsa, anne tutsa açıklasa böyle böyle oldu ben de gördüm dese, Benim annem, bir dakika. anneyi Ben linç artık etmezler bunu mi? kaldıramıyorum. Evet. Benim annem kızının ölümünü görse susacak bir kadın değil. Evet böyle kadınlar var Evet. ama benim annem öyle değil. Benim annem öyle bir kadın değil. Yani Kim olabilir. olursa olsun susmaz. Olabilir Benim annem ama 6-7 tane evlat büyütmüş. İşte Ben görsem bile ben susmazdım İşte hocam. biz o Ben şartları görsem, ben bilmiyoruz. parçalardım o Bakın, bağımsız Siz şeytanı. avukat değil misiniz? Bir Ben dakika. avukatım. Siz avukat değil Avukatım. misiniz? Gidin cezaevinde Hocam. ziyaret Evet. edin, istediğiniz soruyu sorun. Hocam zaten siz de avukatsınız. Şimdi yanınızda Gidin adli sorun. tıp uzmanımız Evet. var. Baran anlıyorum. Kaygını çok iyi Şimdi anlıyorum. bakın biz Hocam dosyanın müsaade eder tamamını misiniz? biz dosyanın Hocam, tamamını bilmiyoruz. Biz Okuyun hocam. ayrıca Okuyun, ben ondan şunu sonra söylüyorum. yorumlayın. Orada eğer sadece Nevzat Bahtiyar yalnız bu suçu işlemiş olsaydı benim düşünceme göre 2 gün içinde o çocuk bulunurdu. şimdi sevgili Nasıl? hocam. Ne ailenin burada Baran, ne Baran, şey olabilir? konuya hocam müsaade eder yeterince misiniz? yardım oldu mu? Yardımcı Hocam, oldu mu? hocam acaba rica aile? ediyorum. Evet. Bir dakika lütfen. Bir dakika. Saklarına mı yardımcı? Yayın süre soruları masaya yatırmak için bugün için yeterli değil. Ama yayınımız devam ettiği sürece her soruyu masaya yatıracağız. Hocam siz de okursanız göreceksiniz zaten. Mehmet hocam dedi ki o kadar çok sorulması gereken soru Bakın. var ki. Şimdi vicdanlara sesleniyoruz buradan. Bu kadar çok soru sorulması gereken bir dosyada. Bu sorular niye sorulmuyor? Adli tıp uzmanı söylüyor bunu. Ya Nur Hanım, bir insanlar kendilerine sorsunlar. Bir kendileri bir düşünsünler. Biraz mantıklı düşünün hocam siz de. Bir sorun deyin ki bu aile niye kızlarına
kıysın. Bu kadar insan 23 Kıyma insan olayını organize. ben bilmiyorum. Kıyma Ama olayını arama bilmiyorsanız noktasında- ama bak siz arama- bilmiyorsanız bak- o zaman dosyayı okuyacaksınız. Bak amcası diyor- Dosyayı okuduktan sonra konuşacaksınız. Sözümü kesmeyin lütfen. Evet, ben- Siz bu şekilde konuşuyorsunuz. Siz yanlış konuşuyorsunuz. Ben Siz bir bir maşallahıma bağlanma bağlanmak ediyorsunuz. istiyorum Ben- hocam. Hiçbir anne gözünün önünde Berat evladı Bey. katledilirken susmaz. Benim yengem hele hayatta susmaz. 6 evlat büyüttü. 8 yıl boyunca engelli bir kız çocuğunu büyüttü. O son tek kız çocuğuna kıyacak bir anne değil. Berat Bey, Gözünün sesinizi önünde duyurmaya devam kızına edeceğiz. zarar verirse susacak bir anne değil. Berat Bey, Haberi olmayabilir. hocam Eğer bu ki- kavgaya bir son verin. eğer Lütfen ki- ben eğer sesleri alabilir miyiz Onu biz arkadaşlar? bilemeyiz. Berat Bey Dünyada lütfen. O mahkemenin Sevgili seyircilerimiz bu konuya yarın devam edeceğiz. Maşallah Hanım, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Benim söylemek istediğim, eğer Güran ailesi katilse kamerayı versin. Yerinde keşif istiyoruz, PSA'yı istiyoruz. Eğer Güran ailesi hepimizi yazsınlar. Biz bunu saklıyorlar. Niye kamerayı vermiyorlar? Bir anne, bir amca, bir abiyi tek cezaevine konuşalım. tıkıyorlar. Tamam. Niye Gazali şeyini almıyorlar, ifadesini almıyor? Niye oğlunun Berat ifadesini Bey. almıyorlar? Berat Bey. Niye Çok Gazali'nin özür dilerim ama ifadesi anlaşılmıyor geçersizdir? Niye? Peki Maşallah Hanım, teşekkür ediyoruz. Son sözü hocama vereceğim. Niye biz ailesinin araştırılmasını istiyoruz ya? Teşekkürler Maşallah Hanım. Bakın, kimse kimsenin işlediği suçtan ceza çekemez. Gülen ailesi komple suçlu olamaz. Bir kişi varsa da onu bilmeyebilirler. Bu olabilir. Onun için Gülen ailesiydi. Bizde toptancılık olmaması gerekiyor. Bizde litçilik kültürü olmaması gerekiyor. Bir ailede bir kişi suçlu da olabilir. Hepsi de suçsuz olabilir. Yani bunu biz Hocam siz bilemeyebiliriz. avukatsınız. Bir dakika hocam ya. Şimdi ben konuşacağım burada. Siz avukatsınız. Deliller sonuna kadar ortaya konulup araştırılması Hayır, gerekmiyor mu? yapılmamış, Lütfen yapılmamış. hocam siz söyleyin. Şimdi bakın ben yine Gülistan Doku için şunu söyleyeceğim. Narin cinayetinde muhteşem bir performans göstermiş, daraltılmış baz istasyon bilirkişisi Gülistan Doku cinayetin veya kaybolmasında veya cinayetinde HTS daraltılmış baz istasyon çalışmasını niye yapmadı? Makamlar o kişiden madem muhteşem yaptı, gel kardeşim Gülistan Doku'nun da telefon, HTS kayıtları ve diğerlerinin iddia edilen cinayet işleri Adım iddia adım. edilenlerin hepsinde daraltılmış baz istasyon kaydını çıkart diyecek. Ve böylelikle dünyaya yeni bir şey başlayacak. 2. DNA'lar için şunu söyleyeceğim. Bakın PSA'da prostattan salgılanan sıvıdır. Bunun içerisinde aynı zamanda prostat hücresi de bulunabilir. Ben Adli Tıp'a şunu soruyorum. Adli Tıp Kurumu'na. Siz PSA'yı saptadığınız lekeden DNA analizi yaptınız mı? Çünkü orada o PSA'nın ait olduğu kişinin prostat hücresi de bulunabilir. Bunu ben duymadım. 3. Yine rojinde farklı insanlara ait DNA'dan bahsediliyor. Bakın ben kazılarda da biliyorsunuz çalışıyorum. Antik DNA çalışıyoruz. Şu anda eğer zengin ve iyi DNA varsa o DNA'nın sahibinin saç rengi, göz rengi hepsi ortaya konabiliyor. Böylelikle daha dar bir alanda suçlu veyahut da kişiler kimdir onun araştırması yapılabilir. Ben soruyorum bu durumda. Bu çalışmalar yapıldı mı? Şimdi Yapılmadı. bu kadar çok soru varken, Bunlar bakın somut delilden bahsediyorum ben. aydınlanması gereken bu Spekülatif kadar değil. çok soru varken sormayalım mı bu soruyu? Hayır canım. Aile sesini yükseltmesin mi? Bu sorular cevap bulmasın mı, sormaya devam edecek.